Gerçek bir efsane. 57. Alay ve Yarbay Hüseyin Avni Bey. Literatürde efsane ya da söylence hem anlatıcı hem de dinleyiciler tarafından insanlık tarihinde yer aldığına inanılan veya öyleymiş gibi algılanan insan eylemlerinin yer aldığı anlatıdan oluşan bir folklor türü olarak tanımlanmaktadır. Gerçek ise efsaneyi anlatmaktan çok daha zor olan bir kavramdır. Manası anlamından çok daha büyük ve çeşitlidir. Belki de bu nedenle insanlar yüzlerce ve binlerce yıldır gerçeği aramakta, bulmakta ve anlatmakta zorlanmaktadırlar. Bununla birlikte gerçeğin hoşa gitmediği yer ve zamanlar da az değildir. Tüm bunlara rağmen bugün sizlere efsaneleştirilmiş olmasından ziyade gerçek bir kahraman komutan ve gerçek bir kahraman alaydan bahsedeceğim. Birilerinin hoşuna gitse de gitmese de. Aklımız erdiği, dilimiz döndüğü ve kalemimiz yettiğince. Saygıyla, minnetle, rahmetle ve de samimiyetle. Bundan 109 yıl önceydi. Osmanlı İmparatorluğu duraklama ve gerileme dönemini tamamlamış, payitahta dahil olanlar göremese de çöküş dönemine girmiş bulunuyordu. Neredeyse 100 yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nu yok etmek için uğraşanlar usul usul bu emellerini gerçekleştirmek için her türlü politika ve entrikalarını uluslararası alanda sürdürüyorlardı. Batılı devletler bu konuda öylesine kendilerinden eminlerdi ki Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 28 Temmuz 1914'ten önce ittifak arayışlarını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu'yla ittifak yapmayı bile kabul etmemişlerdi. Ve bilindiği gibi 600 yıllık imparatorluk Almanya ve Avusturya ile birlikte İtilaf devletlerinin yanında adeta bu savaşa çekilmiş, yorgun, zayıf ve parasız bir halde kendini savaşın içinde bulmuştu. Aslında bu yeni gelişen bir süreç değildir. Uluslararası ilişkiler teorilerinin en önemlilerinden biri olan realist teorinin tezahürlerinden biridir. Dünya düzeni dinamik, uluslararası düzen ise daima kaotiktir. Statik düşünce veya düşünememe yapısına sahip olanların bunu anlayamamış olması da dünyanın hiç umurunda değildir. 14 ve 16. yüzyıllar arasında gelişen keşifler çağının bir sonucu olarak dünya üzerindeki yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip olmak hevesindeki Avrupa kolonyalist düşüncesinin çıkarları doğrultusunda emperyalizme veya ekspansiyonizme evrilmesidir. Bu kapsamda fırsattan istifadeyle şark meselesi de artık halledilmeli ve iştahları kabartan paylaşım tamamlanmalıdır. Ancak paylaşım her zaman ve dünyanın her yerinde olduğu gibi öncelikle zamanın hegemonik gücü ve üzerinde güneş batmayan imparatorluk İngiltere, daha sonra Fransa ve daha sonra da diğerleri olmak üzere düzenlenmeli, güç organizasyonları ve harekat planları bu yönde hazırlanmalı ve uygulanmalıydı. Çünkü dünyanın her yerinde bulunan en güzel bahçelerin, en güzel ağaçlarının, en güzel meyveleri İngiltere'nin, daha sonrakiler eski hegemon Fransa'nın, kalanlarsa diğerlerinindi. O halde şimdiki ne yapıyordu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. O, savaşın başlarına kadar öncelikle izolasyonizme yakın politikalar izlemiş, ülke içindeki siyasi ve iktisadi düzenlemeleriyle meşgul olmuş, ancak savaşın sonuna doğru İngiltere ve müttefiklerinin yanında sahnedeki yerini almıştır. Kısaca arz etmeye çalıştığım bu jeopolitik çerçevede İngiltere ve müttefiklerinin
Asıl stratejik hedefleri en kolay lokma gördükleri Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Bunun için en kısa sürede ve en kısa yoldan başkent İstanbul'a gidilmeli, son darbe payitahta vurulmalıydı. Bunun en kolay yolu Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara'ya girmek ve Roma İmparatorluğu'nun tarihsel mirasını ele geçirmekti. Bu maksatla hazırlanan zamanın görmüş olduğu en büyük müttefik donanma 3 Kasım 1914'ten itibaren Çanakkale Boğazı'na taarruzlarına başlamıştır. Çanakkale Deniz Muharebeleri 19 Şubat 18 Mart 1915 Birleşik Donanma'nın 3 Kasım 1914'te başladığı taarruzlar Türk tarafının 86 şehit vermesine neden olmakla birlikte bu saldırı Govan ve Breslau'nun Rus limanlarını bombardıman etmesi nedeniyle yapılan bir misillemedir. Zira bu tarihte İngiltere henüz Savaş Bakanlığı tarafından Boğaz'ın donanmayla zorlanarak geçilmesine yönelik bir karar vermemiştir. Düşmanın kıyıdaki topçu bataryalarımızı ve dökülen mayınları toplamaya yönelik asıl deniz harekatı İngiltere Savaş Bakanlığı'nın bahse konu kararı almasını mütakip önce Amiral Carden, daha sonra da Amiral Dörebek komutasındaki 12 muharebe gemisi, 3'ü ağır olmak üzere 6 kruvazör, 16 muhrip, 21 mayın tarayıcı, 6 denizaltı, 1 uçak gemisi ve yardımcı gemilerden oluşan ve bu gemilere ilaveten yeni hizmete girmiş olan Queen Elizabeth ve Irresistible zırhlılarının da dahil olduğu İngiliz filosu ile Fransız hükümeti tarafından harekat için Amiral Guépret'e komutasına verilen 4 zırhlı, 6 muhrip, 2 denizaltı, 1 uçak gemisi olmak üzere toplam 26 parçalık bir filonun Amiral Carden komutasının altında birleşiminden oluşan orta ve ağır çapta 247 namlulu donanması tarafından 19 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve Çanakkale Müstehkem Mevki Komutanlığı emrindeki kıyı topçularımız ile kısıtlı miktardaki donanma unsurlarının tarihe nam ve şan salmış eşsiz başarısı ile sona ermiştir. Nusret'in 8 Mart günü karanlık liman önlerine döktüğü 26 Mayın 18 Mart 1915 tarihinde Birleşik Donanma'nın ağır hasar almasını sağlamış ve o gün akşam kızıldığında işgal donanması harp sahası haline gelen Çanakkale Boğazı'nı terk etmiştir. Tarihe 18 Mart 1915 Deniz Zaferi olarak geçen bu başarı işgal devletlerinin unutmak ve unutturmak istediği, bizim de hiç unutmamamız gereken gerçek bir efsanedir. Değerli zamanlarınızı almamak ve 18 Mart 2024 tarihinde yine Poyraz Mavi Vatan'da Çanakkale Müstehkem Mevki Komutanı Orgeneral Cevat Çobanlı'nın hayatını anlattığımız "Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler" başlıklı yazı ve sunumumuzda 18 Mart 1915 Deniz Zaferimizden bahsettiğimiz için Çanakkale Cephesi Deniz Harekatı safhasını burada tamamlıyor. Başka bir gerçek efsaneye geçiyorum. Çanakkale Kara Muharebeleri 25 Nisan 1915 26 Ocak 1916 İstanbul'u ele geçirmek ve Osmanlı İmparatorluğu'na tek ve kesin darbeyi indirmek için Boğaz'ı denizden zorlayan ancak imkansızlıklara rağmen muhteşem bir savunma karşısında ağır kayıplar vererek harp sahasını terk eden işgal donanmasının komuta heyeti kesin bir gerçeği anlamış bulunmaktaydı. Boğaz'ı yalnızca donanma imkanlarıyla geçmek ve İstanbul'a gitmek mevcut şartlar altında mümkün değildi. Ancak İstanbul'dan vazgeçmek de mümkün değildi. Çünkü İstanbul emperyalizmin büyük rüyasının önemli ancak en son parçası değildi. İngiltere kabinesinin mağlubiyet karşısında yaşadığı şoku üzerinden atmasıyla Akdeniz Sefer Kuvvetleri Komutanı General Hamilton
Birleşik Donanma'nın komutanı Amiral Dörebek'e verdiği talimatla gerekirse harekatın yeniden denenebileceğini bildirmişlerse de her iki komutan Çanakkale Boğazı'nı yalnız donanma ile geçmenin mümkün olmadığını, ancak donanma desteğinde bir kara harekatı yapılarak geçişin mümkün olacağını bağlı oldukları bakanlıklara iletmişlerdir. Bu teklif işgal hükümetleri tarafından kabul edilmiş ve General Hamilton komutasında oluşturulan İngiliz-Fransız askerleriyle Anzak ve sömürgelerden temin edilen birliklerden oluşan 75 bin kişilik bir kuvvet, bir çıkarma harekatı için bir ay gibi kısa bir sürede hazır hale getirilmiştir. İstilacılar asıl çıkarma bölgesi Gelibolu Yarımadası olmak üzere öncelikli amfibi hücum noktaları Seddülbahir ve Arıburnu kıyılarına çıkarma, kuzeyde Saros bölgesiyle Anadolu yakasında Kumkale bölgesine aldatma ve gösteri çıkarmaları yapmayı planlamışlardır. Öncelikle Seddülbahir ve bilaharede Arıburnu kıyı başının tutulmasıyla birlikte hızla ilerlenecek, bölgenin en yüksek iki tepesi ele geçirilecekti. Bu aşamadan sonra topçu bataryaları süratle imha veya etkisiz hale getirilecek, Boğaz içindeki savunma mayınlarının temizlenmesiyle de donanma rahatça İstanbul'a intikal ettirilecekti. Ancak bu savaş öyle bir savaştı ki hayaller mi, gerçekler mi, yoksa efsaneler mi kazanacaktı hiç kimse bilmiyordu. Hüseyin Avni Bey ve 57. Alayın doğumu. Bütün bu bilinmezliklerin sürdüğü ve ölümlerin doğumlardan çok daha normal karşılandığı o günlerin yılı olan 1915'ten 44 yıl önce Manastır'da dünyaya gelir. Babası hayatın tecellileri sonucunda saatçilik yapan Ali Efendi, annesi ise Ebe Fatma Hanım'dır. Kendisinden 2 yaş büyük ağabey Şaban küçük yaşta vefat etmiştir. Ailesi ona Hüseyin Avni adını verir. Önce Manastır Askeri Rüştiyesi'ne, bilaharede Manastır Askeri İdadisi'ne kaydedilir. Başarılı bir öğretim döneminden sonra 1889 yılında girdiği Harp Okulu'ndan 1893 yılında teğmen olarak mezun olur. Cesur, dirayetli ve kararlı bir subay olarak 3. Ordu emrine atanır. Artık Teğmen Hüseyin Avni Efendi'dir. Çeşitli birliklerde görevlendirildikten sonra üstün başarıları nedeniyle 5. dereceden Mecidi nişanına layık görülür. 8 Ağustos 1895 yılında üsteğmen rütbesine terfi eder. Çok başarılı bir subaydır. 1897 yılında Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılır. Bu arada Manastır'dan ayrılalı 6 yıl olmuş, üsteğmen Hüseyin Avni İştip'e taşınmıştır. 1898 yılında yüzbaşılığa yükselir. 1899 yılında İştip'te Fatma Tüs Zehra hanımefendi ile evlenir. 22 Ağustos 1904 yılında kıdemli yüzbaşı rütbesiyle 90. Nizamiye Alayı 3. taburuna atanmıştır. 1906 yılının Nisan ayının 9'unda kızı Melek doğar ve Hüseyin Avni Efendi 2 Haziran 1980 yılında binbaşı olur. Artık 17. Nizamiye Alayı'nın 3. tabur komutanıdır. Tekrar İştip'ten Manastır'a taşınırlar. Balkanlardaki karışıklıkların artmasıyla ailenin emniyette olabilmesi için eşi, çocukları ve kayınvalidesi Fatma Hanım'la birlikte İstanbul'a yerleşirler. 16 Ekim 1912'de başlayan Balkan Harbi'ne katılır. Harbin bitmesiyle beraber bir yıldan daha uzun bir süre ayrı kaldığı ailesinin yanına döner ve 12 Ocak 1914'te Ayvalık'ta konuşlu 23. Alaya komutan mavini olarak tayin edilir. Seferberliğin ilanıyla eş zamanlı olarak 23. Alaya Tekirdağ intikal emri verilmiştir. 11 Ağustos 1914'te ileri harekete geçen alay
25 Ağustos 1914'te Tekirdağ'a gelmiştir. Kasım ayı başında 3. Kolordu tarafından 8. Tümen'e bağlı depo taburlarının 4. bölüklerinin birleştirilmesiyle bir depo alayı kurulmasına karar verilir. Yeni kurulan depo alayının komutanlığına binbaşı Hüseyin Avni Bey atanır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Çanakkale bölgesinde yaşanan gelişmeler yeni savunma düzenleri almayı gerektirdiğinden 20 Ocak 1915 tarihinde Tekirdağ'da 19. Piyade Tümeni'nin kurulmasına karar verilmiş ve tümen komutanlığına Yarbay Mustafa Kemal Bey atanmıştır. 19. Tümene bağlı olarak da 3 taburdan oluşan 57. Alay kurulur. Ve 57. Alayın komutanlığına da o sırada Soma Depo Alayı komutanı olan binbaşı Hüseyin Avni Bey atanır. 1. Tabur Komutanı Yüzbaşı Zeki Efendi, 2. Tabur Komutanı Yüzbaşı Ata Efendi, 3. Tabur Komutanı Yüzbaşı Ali Hayri Efendi'dir. Bu alayın taburları bazı alayların tabur ve bölüklerinden toplanan erlerden mürettep olup ortalama mevcutları 750 kişidir. Alaya 20. alaydan tahsis edilen bir de makinalı tüfek bölüğü tahsis edilmiştir. Hüseyin Avni Bey taburlarına muharebe hazırlığı vererek personel eğitimlerinin pekiştirilmesi için harekete geçer. Zaman kısa ve çok önemlidir. Yeni kurulan 19. Tümen gibi 57. alayında eksiklikleri bir hayli fazladır. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal tespit ettiği eksiklikleri bağlı olduğu 3. Kolordu'ya şu şekilde rapor eder. Efrat, yalın ve ufak bir yürüyüşten sonra yalın ayak kalacaktır. Efradın bir kısmı bir takım çuvaldan, bezden vesaireden yapılmış torbalarını iplerle sırtlarına bağlamaktadır. Bu ipler ufak bir yürüyüşten sonra kopar. Mevsim kış olduğundan kaput elbise ve kilim ve çadırlarda eksiklik olduğundan asker açıkta yatmaktadır. Bilhassa yağmurlu havalarda güçlük çekilmektedir. Bu ifadeler o zamanki şartların zorluğu ve vahametini ortaya koyması bakımından ibret vericidir. Diğer yandan 19 Şubat 1915 günü tarihin başka bir gerçeği tecelli etmektedir. Birleşik İşgal Donanması Çanakkale Boğazı girişine yaklaşmış, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyalarını ateş altına alarak sonucu 18 Mart 1915 tarihinde görülecek deniz harekatını başlatmıştır. Diğer bir ibret verici durum ise Osmanlı İmparatorluğu'nun düşman donanmasını açık denizde karşılayacak bir donanması da yoktur. Donanmanın 2. Abdülhamit tarafından yıllarca Haliç'te çürütülmesi, imparatorluğu denizde savunmasız, karada ise zayıf bırakmıştır. Ancak o an için yapılacak tek şey eldeki mevcutları değerlendirmekten ve kullanmaktan ibarettir. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa 19. Tümen'e bölgeye yapılacak bir çıkarma harekatı için hazırlıklı olması emrini verir. Beklenen emir saldırıdan 4 gün sonra 23 Şubat 1915 tarihinde gelir. Esat Paşa 57. alayın Eceabat'a intikal ettirilmesini istemektedir. Taburlarda yapılan teşkilat değişimlerinden sonra aynı gün yapılan bir törenle 57. alaya alay sancağı tevdi edilir. Birliklerin nakli için Reşit Paşa, Millet ve Halep vapurları tahsis edilmiştir. Çok arzu edilse de hava muhalefeti nedeniyle ancak 24 Şubat 1915 saat 22.50'de Tekirdağ iskelesinden ileri harekete geçilerek 25 Şubat saat 07.00'da Eceabat yakınlarındaki Kilye iskelesine intikal edilir. Ve hazırlıkların tamamlanmasını mütakip saat 8.30'dan itibaren birlikler vapurlardan tahliye edilmeye
ve Eceabat'ın batısında konuşlanmak ve ordugah kurmak üzere hazırlıklara başlanır. Alay komutanı Hüseyin Avni Bey de derhal 19. Tümen karargahına giderek Tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal ile yapılan toplantıya katılır. 57. alayın mevcudu 48 subay, 2680 er olmak üzere 2728 kişidir. 4 makineli tüfek, 2250 piyade tüfeği, 451 sandık mermi bulunmaktadır. Yeni katılımlarla Mart ayı başındaki mevcudu 49 subay, 3718 er olmak üzere 3767 kişiye ulaşır. Silah ve cephane bakımından da 4 makinalı tüfek, 300 piyade tüfeği, 534 sandık mermi ve 439 el bombası ile alayın muharip gücü tamamlanır. Diğer taraftan 58 ve 59. alaylarda 19. Tümen'in emrinden alınarak İstanbul'a gönderilmiş, onların yerine 72 ve 77. alaylar 19. Tümen emrine girmiştir. 25 Nisan 1915 şafak vakti. Aslında 25 Nisan her iki tarafın veya taraflardan birinin inisiyatifiyle değil, denizcilerin çok iyi bildiği, fırtına ve denizin birlikte hareket ettiği tabiat gücünün bir inisiyatifidir. Madem denizden geleceklerdi, o zaman denizin ve fırtınanın kurallarına uyacaklardı. Zira işgalciler yapacakları çıkarma harekatını Aziz George günü olan 23 Nisan 1915'te yapmayı planlamışlarsa da tabiatın gücü Aziz George'un gününün de çok üzerinde olduğu için çıkarma 25 Nisan tarihine ertelenmiştir. Diğer ise Çanakkale'nin savunulması için kurulmuş olan 5. Ordu Alman Maraşal Liman von Sanders komutasında olmak üzere Esat Paşa komutasındaki 3. Kolordu ve emrinde 7. Tümen, 9. Tümen, 19. Tümen, 15. Kolordu Tuğgeneral Erik Weber komutasında 3. Tümen, 11. Tümen olarak teşkilatlanmışlardır. Çok genel olarak birliklerin savunma düzeni ise şu şekildeydi. Maraşal Sanders'in asıl çıkarma bölgesi olarak saplantı derecesinde inandığı Saros bölgesinde Yarbay Hasan Basri Bey komutasında 5 ve Albay Halil Bey komutasında 7. Tümenler, Albay Halil Sami Bey komutasında 9. Tümen, Gelibolu Yarımadası'nın güney bölümü yani Seddülbahir ve Arıburnu'nu savunmak üzere, Anadolu yakasında Albay Nikolay komutasında 3. Kumkale bölgesinde Albay Refet Bey komutasında ve Beşiye bölgesinde 11. Tümen olarak yayılmışlardır. Emrinde 57, 72 ve 77. alaylar olmak üzere 19. Tümen Yarbay Mustafa Kemal komutasında ordu ihtiyatı olarak Bigalı köyü yakınlarında konuşlanmışlardır. Bu konuşlanma durumuna göre düşmanın asıl çıkarma noktası olan Seddülbahir ve Arıburnu bölgesi Albay Halil Sami Bey komutasındaki 9. Tümen tarafından savunulacaktır. 25 Nisan gecesi ayın batış saati olan 02.57'den itibaren ufuk çizgisini geçen çıkarma gruplarını 9. Tümen 27. alay 2. taburunun bölgeyi gözlemek ve savunmakla görevlendirilmiş 8. bölüğünden Bigalı İdris ve Gelibolulu Cemil fark etmişlerdir. Bölük komutanı Yüzbaşı Faik haberi alır almaz derhal Kabatepe'deki 2. tabura bilgi verir ve kendi emrindeki birliklere silah başı yaptırır. Haber 9. Tümen komutanı Halil Sami Bey'e ulaştığında o da tümen ihtiyatlarına silah başı yaptırır ve saat 5.17'de 3. Kolordu'ya Kabatepe'nin kuzey ve güneyi ile Arıburnu ve Ağıldere önlerinde düşmanın birçok asker ve gemisinin görüldüğünü ve Arıburnu kıyılarına asker çıkarıldığını rapor eder. Bu haber ihtiyatta bulunan 19. Tümen'e ulaşır ulaşmaz
Mustafa Kemal de birlikleri yani 57, 72 ve 77. alayları harekete geçirir. Bu arada Arıburnu'nda kıyıya çıkan ilk düşmanı Faik Yüzbaşı'nın 80 kişilik müfrezesi ateş altına almış ve bu birlik 3 kişi kalana kadar düşmanla savaşmıştır. Bölgeyi savunmakla görevli 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey, Tümen Komutanı Halil Sami Bey'in çekincelerine rağmen ısrarlı bir tutumla diğer iki taburunu da düşmanın üzerine sürmüş. Saat 05.50'de 27. alayın yaklaşık 2000 kişilik iki taburu hareket emrini almıştır. Şefik Bey 2 saatlik bir yürüyüşten sonra Topçular Sırtı üzerindeki tepede durarak birliklerine savaş düzeni aldırdı. Saat 8'de Yüzbaşı İbrahim komutasındaki 1. tabur Kanlı Sırt istikametinde, Binbaşı Halis komutasındaki 3. tabur ise Merkeztepe ile Edirne Sırtı istikametinde harekete geçmişti. Bu iki kahraman taburun yaptığı taarruzla ilerlemiş olan Anzaklar püskürtülmüş, Kanlı Sırt Edirne Sırtı hattına kadar geri atılmıştı. Ancak sürekli takviye alan Anzaklar karşılık vermeye başlayınca muharebe göğüs göğüse bir mücadeleye dönüşmüştü. Saat 10'da 2000 kişilik kuvvetle muharebeye giren 27. alay verdiği zayiatla sayıca azalmış olmasına rağmen sürekli takviye alarak sayıları 10.000'i bulan Anzak birlikleri 27. alayı yavaşlatmış ve en nihayetinde durum oldukça kritik bir hal almaya başlamıştı. Saat 6.30 civarlarında 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey'den gelen destek talebi üzerine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ivedilikle harekete geçmiş. Kendisinden talep edilen bir tabur takviyeyi yetmez diyerek durumun ciddiyetine binaen bizzat başına geçtiği 57. alayla birlikte Arıburnu yönüne ilerlemeye başlamıştır. Bununla birlikte tümenin uhdesinde bulunan 72 ve 77. alayları da harekete geçirerek muharebe hattına yaklaştırmıştır. Mustafa Kemal Bey emrindeki subaylar ve bir piyade bölüğünden oluşan uç birliğiyle en önde, yaklaşık 200 metre arkasında Hüseyin Avni Bey'in başında olduğu 2. tabur, bu taburun arkasında Cebel Bataryası, ardından 1. tabur ve en arkada 3. tabur yürümektedir. Büyük ağırlıklar Bigalı köyünde bırakılmış, birliği sadece muharebe ağırlıkları takip etmiştir. Mustafa Kemal Bey yanındaki müfrezeden ayrılarak süratle Conk Bayırı'na geldiğinde 27. alaydan 15 kişilik dağınık ve cephanesi bitmiş ve Anzak birlikleri tarafından hırpalanmış yerleri durdurarak "Düşmandan kaçılmaz, cephaneniz yoksa süngüleriniz var" deyip süngü taktırıp yere yatırdıktan sonra saat 10.24'te işgalcilerin Arıburnu ile Kabatepe arasındaki 1,5 kilometrelik cephe hattında işgal ettiği sırtlara sol kanattan 27. alay, sağ kanattan da 57. alay taarruz eder. Hüseyin Avni Bey'in tatbikat sahalarında yaptırdığı eğitimlerin deneyimleriyle Anzakların üzerine taarruz eden 57. alay bu taarruzlarını düşman donanmasından atılan mermilerin şarapnelleri arasında yapmıştır. Bu taarruz sonunda Anzak askerlerinin ilerlemesi durdurulur ve düşman geriye çekilmeye başlar. Mustafa Kemal saat 11.50'de 2 alaydan fazla olan müttefik askerinin dayanamayıp kaçtığını bildirir. Diğer yandan 57. alayın 2. taburu sağ kanattan, 1. taburu da sol kanattan ve 3. taburun 2 bölüğü ihtiyatta olmak üzere muharebeye destek verirken çatışmanın seviyesi gittikçe artmaktadır. Saat 13.45'te taburunun başındaki Yüzbaşı Zeki Efendi yaralanır ve onun yerine 1. Bölük Komutanı Osman Nuri Efendi komutayı devralır. 57 ve 27. alaylar Anzak askerlerine karşı omuz omuza büyük mücadele vermektedirler. Anzak ağır makinalı tüfek atışları 2. tabur üstüne yoğunlaşınca Yarbay Hüseyin Avni Bey makinalı tüfek komutanı Üsteğmen Ratıp Efendi'ye emir vererek Anzak askerlerine ateş açtırır.
eş zamanlı olarak 3. taburda Ağıl Deresi'ne inerek muharebeye katılır. Böylece saldırganlar 180 rakımlı tepeye doğru püskürtülerek düz tepe temizlenir. Alayın sol kanadındaki 2 bölük Anzaklarla süngü süngüye varıncaya kadar kahramanca savaşır. Mustafa Kemal Bey saat 17.00'da işgalcilerin sandallara binerek gemilere çekildiğini belirtince ihtiyattaki 2 bölük dışında makineli tüfek bölüğü de dahil olmak üzere tamamının hücum ettiği 57. alayda bir bölük daha süngü takarak hücuma kalkar. Alay komutanı Hüseyin Avni Bey elinde kılıç, en başta kendisi olmak üzere Allah Allah nidalarıyla Cesarettepe üzerine yapılan süngü hücumunu Korku Deresi'ne kadar sürdürür. Artık karanlık basmıştır. Anzak askerlerinin gideceği bir yer yoktur. Hüseyin Avni Bey 19.48'de tümene müttefik kuvvetlerinin geride son hatta çekildiklerini, alayının tümünün 1. hatta olduğunu, toplayabildiği 3 bölükle ihtiyatı teşkil ederek gece taarruza geçmek istediğini belirtir. Saat 21.00 civarında müttefiklere doğru hücuma geçer. Hüseyin Avni Bey Anzak askerlerini büsbütün mahvetmek, sandal ve filikalarına binmelerine engel olmak maksadıyla 2. taburu sağ kanattan Haintepe'ye doğru hücuma kaldırır. Fakat gecenin karanlığı ve arazinin bozukluğu nedeniyle bölükler diğerleriyle karışır ve sağ kanat ile irtibatı kaybeder. Saat 23.00'a gelindiğinde 57. alayın sağ kanadı Cesarettepe'de, sol kanadı da bomba sırtının güneyindeki boyun noktasına yakın olmak üzere 10 bölüğüyle 1. hatta bulunmaktadır. Sabahki Anzak hatları artık 27 ve 57. alayın elindedir. 27 ve 57. alaylar 3 Avusturya Tugayı'na karşı taarruz etmiştir. 3 Tugay'ın 12 taburu 12.000 silahlı iken 27. alay 2 taburla, 57. alayda 3 taburla savaşmıştır. 57. alayın taburlarından 4. bölükler teşkilatlarını ve eğitimlerini tamamlamadıklarından ilk gün görev almamışlardır. 57. alay 2500 ve 27. alayda 2000 kişiyle Anzak güçlerini karşılamışlardır. Mustafa Kemal 25 Nisan 1915 günü kahramanca hücumlarıyla düşmanın azim ve kuvvetini kıran 57. alayın karşı durması sayesinde düşmanın teşebbüsleri yok edilmektedir diyerek övgüde bulunmuştur. 57. alay ve 27. alayın müttefik taarruzlarında çok etkili, cephedeki başarıda da büyük pay sahibi olduklarından şöyle bahseder. 25 Nisan muharebesiyle Arıburnu cephesi başarısının temelini atan, İngilizlerin bu cephede azmini kıran ve planını imha eden bu kuvvet olup, özellikle Conk Bayırı üzerinden düşmanın kanadına yaptığı hareket ve taarruzda oldukça etkili olan ve askerini yiğitçe taarruzlarıyla bu taktik etkisini harikulade bir başarıya ulaştıran 57 ve sonra 27. alayların olağanüstü hizmet ve fedakarlıklarıdır. Harp tarihimizde yazılmaya hakikaten layıktır. Ve gerçekler. 57. alay başarıları ve kahramanlıkları Türk harp tarihine bayrak rengi kırmızı ile yazılmış ve zafere giden yolu güneş gibi sarı sırmalarla aydınlatmış müstesna bir alaydır. Türk halkının genlerine yerleşmiş ordu millet anlayışı, vatanına ve milletine olan hassasiyeti tüm dost, düşman ve iç dış çevrelerce bilinen ve bazen hayranlıkla, bazen de hasetlik, fesatlık ve kıskançlıkla izlenen bir gerçektir. Bu nedenle bugün 57. alay özelinde ancak genelde tüm tarihsel birikimimize ve mirasımıza sahip çıkmadıkça bu hassasiyetlerimiz maalesef başka mecralara çekilmekte,
özellikle şehit ve gazilerimizin emaneti, şanlı mazimiz ve aydınlık geleceğimiz maalesef zedelenmektedir. Bizler uydurulmuş hurafeler ve efsaneler karşısında tertemiz maneviyatlarımızdan ayrılmadan ancak aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek belge ve bilgi ile ayakta durabilir ve milli manevi değerlerimize sahip çıkabiliriz. Örneğin 57. alay ile ilgili olarak birkaç safsata ve hurafe örneği verecek olursak, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nde 57. alayın tamamının şehit olduğu efsanesi. 57. alay 19. tümenin kurulduğu tarih olan 20 Ocak 1915'ten sonra 1 Şubat 1915'te kurulmuştur. Alay sancağı 23 Şubat 1915'te Tekirdağ'da tevdi edilmiş ve alay 25 Şubat tarihinde saat 7'de Eceabat'a intikal etmiştir. Deniz Harekatı resmi kayıtlara göre 19 Şubat 1915 günü başladığına ve 18 Mart 1915'te sona erdiğine göre 18 Mart 1915 Deniz Harekatı'na katılması ve Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey dahil tamamının şehit olması tam bir yalandır. Diğer bir örnek 25-27 Nisan 1900 Arıburnu muharebelerinde 57. alayın tamamının şehit olduğu efsanesi. 57. alay 25 Nisan Kara Savaşları'nda Arıburnu muharebelerinde kahramanca çarpışmış, ancak bu muharebelerde birçok şehit vermiş olmakla birlikte 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey dahil tamamının şehit olması tam bir çarpıtmadır. Zira 57. alay Çanakkale cephesinden sonra takviye edilerek Galicia cephesine gönderilmiş, orada da kahramanca görev yapmıştır. Şanlı alayın kahraman komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ise 25 Nisan 1915'te değil 13 Ağustos 1915 tarihinde alay karargahına bir top mermisinin isabet etmesiyle şehit düşmüştür. Diğer önemli bir örnek Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal'in hiçbir katkısının olmadığı iftira ve yalanı. Bunu tartışmak, kimse kusura bakmasın, aptallıktır. Bu yalan, çarpıtma ve iftiralara daha birçok örnek verilirse de ben kıymetli okuyucularımızı daha fazla üzmemek ve bu anlamlı zaferi sizlerle birlikte mutlu ve onurlu bir şekilde yaşamak adına gaflet ve delalet içinde uydurulan bu örneklere izninizle son veriyorum. Bizim görevimiz gerçekleri efsane yapmak değil, efsaneleri gerçek yapmaktır. Bu vesileyle Çanakkale Cephesi Kara Muharebelerinin 109. yıl dönümünde başta Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.